koltuk altımız. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4 böyle bu şekilde ben 50 sıra ördüm. Santim olarak da vereceğim arkadaşlar size. Çünkü ip fark edebilir. Farklı iplerle yapabilirsiniz. ...61 santim kadar ördüm. Şimdi birkaç santimde oya kısmını yapacağız. Yani 64-65 santimde hırkamız bitmiş olacak. Yani şurası tam koltuk altından itibaren... Şuradan itibaren örerek indim. Bakın şu şekilde 50 sıra ördüm. 61 santim civarı etti. 60-61 santim. İsteyen arkadaşlar bunu daha kısa da yapabilir. Bu tamamen giyeceğiniz uzunluğa göre değişir. Daha da uzatabilirsiniz. Ama burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hırkayı örerken böyle hafif yumuşak örün arkadaşlar. Yani semsert kazık gibi olmasın. Ben kendi öğrencilerimden de biliyorum. Bazı öğrencilerim elleri o kadar sıkı ki çok sert oluyor örgü. Onlara mesela o eli sıkı olan öğrencilerime bazen yarım numara, bazen bir numara tığlarını büyütüyorum ki şu dökümü yakalayabilmek için. Yani siz de elinize göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde dökümlü olacak. Şimdi 50. sıram kelebekle bitti. Hırkanızı uzatır veya kısaltırsanız, bakın şurada bir alt sırada zincirle çubuklara geçtik. Bir üst sırada da zincirsiz çubuklara geçtik. Şimdi bu sıradan sonra 50. sıram oldu benim. Yani siz daha uzun yapmak istiyorsanız mesela 1, 2, 3, 4 sıra daha ilave etmeniz veya 4 sıra daha eksik yapmanız lazım. Yani şu çubuklar yan yana olduğu sıranın üstünde başlarsanız etek ucu, çünkü şuradaki çubuklarınız bir tane fazla oluyor, burada bir eksik oluyor. Etek ucunuzun çok fazla yayık olmamasını sağlar. O ya da şey yapacağım, aynı kelebeği şimdi sonuna geldim. 3 zincir çekiyorum. Normalde şimdi çubuk sırasındayız. Artık hiç çubuk yapmayacağım. 3-4 sıra böyle bütün buradaki yuvaların içine aynı şekilde devam edeceğim. Bu şekilde yani 2 sıra yaptım. Bir 4 sırada veya 5 sırada bitireceğim. Bu şekilde birkaç sıra yapalım. Şimdi şuradaki sıradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra daha ördüm. Yani etek ucunu şöyle şu şekilde bitirdim. Şimdi etrafına oya yapacağız arkadaşlar. Şu ipimi düzelteyim. Sonuna geldiğim zaman yine birleştirmemi yapıyorum. Üç zincir çektim. Şimdi bu yan tarafına da aynı şekilde bir sıra kelebeğimizi yapacağız.
Şimdi şu tarafa gidiyoruz yani. Tığıma doluyorum. Aradaki bir boşluğu atlayıp diğerine ve yine bir boşluk atlayıp diğerine yapıyorum. Bu şekilde bu kenarına da devam ediyoruz. Şimdi etek ucundan başladık. Devam ettik. Şu tam ön artırmamızın bittiği yer var arkadaşlar. Şu tekliği birleşik başladığımız sıra. Tamam, burada V'miz bitmişti, yani ön yaka artırmamız bitmişti. Daha sonra düz olarak devam etmiştik. Burada iki tane, yani şunu atlamadan hemen buraya bir tane daha yapıyorum. Ki tam ön kısmımız çektirmesin. İki taneyi yan yana yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir tane atlayıp diğerine şimdi şurada çift yaptığımız yer var. İki tane yan yana yaptık. Daha sonra yine devam ettik. Tam yakanın şu geçiş noktasına geldik. Şu en ilk yaptığımız dönme yerindeki boşluğa yapıyorum. Daha sonra tam şuradaki noktaya geçiyorum. Yine bir tane atlıyorum. Aynı kelebeği yaptığımız boşluğa tekrar yapıyorum. Şimdi bir tane atlayalım. Yine şu karşılıklı geliyor zaten kelebeklerimiz, şu şekilde. Devam edelim. Aynı şekilde şunun en sondaki şuradaki kelebeğimizi yaptıktan sonra arkadaşlar direkt şuraya geçeceğiz. Yani şu aradaki bir tane kelebeği atlayarak şuradaki bağlantıyı yapacağız ve devam edeceğiz. Diğer tarafta kaç tane yapmışız? Tam şurası yakamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12.'yi yan yana yapmışız. Burada da aynı şekilde döndükten sonra 11 ve 12'yi yan yana yapıp sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi aynı şekilde aşağıya doğru geldik. Diğer kenarı da tamamladık. Etek ucuna geldik. Şurada bir tane daha var.
Evet, sondaki boşluğa da yaptım. Şimdi artık şuradaki yuvaların içine trabzan yapacağız. Burada sıram bitti. Hemen şu boşluğa giriyorum. Şöyle bir kitleme yapıyorum. Zincir çekmeden tığıma doladım. Buradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Hemen şu ikisinin birleşim noktasına kilitliyorum. Yine zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane doldurdum. İkisinin şu aradaki birleşim noktasına şöyle kilitliyorum. Beş tane trabzan yapıyorum ve araya kilitliyorum. Hırkanın etrafındaki bütün yuvaların içine böyle dönerek, yani şunların hepsinin içine yaparak tekrar başladığımız noktaya gelelim. Evet, hırkamızın etrafını şöyle doldurarak geldim. Son bir tane köşeye de yapıyorum. Ve şurada bir kitleme yapıp ipimi kestim. Buradaki ipi de şöyle arkadan giriyorum. Ve bunu da böyle arkalara saklayacağız arkadaşlar. Daha sonra örgümüz bittikten sonra bunu tersinden hafifçe ütüleyeceğiz. Şimdi kol yapımına geçeceğiz. Kolu dileyen böyle yelek gibi giyecekse sadece böyle 2 sıra bir oya yapıp bitirebilir. Ama ben kapri kollu yapacağım. Bakın tam şurası kolun orta kısmı. Şu arayı atlayacağız arkadaşlar. Şu karşılıklı şöyle artırdığımız noktalar var. Bakın bir solda bir sağda. Şurası tam tepe noktası. Burası da diğerinin tepe noktası.
Şuradaki tepe noktasından başlıyoruz. Bir, iki, üç zincir çektim. Üç tane trabzan yaptım. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Bakın alttaki çubuk sırası. Bu sırada da kelebeklerimizi yapacağız. İki zincir aynı noktaya tekrar 3 tane daha yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 3 tane yaptım. 2 zincir tekrar 3 tane daha. Şimdi kolun bu etrafını şöyle dönelim. Sıra başına kadar gelelim. Şuradan 3 tane trabzanla başladık ve kelebek yaparak devam ettik. Şimdi şurada bir tane daha var. Tam şu çubuğun ortasına 3 tane trabzan yapmıştık. Buradan gelen artırma noktasının tam ortasına yine 3 tane yapıyoruz. 1 2 3. Normalde döne döne yaparsak kolu arkadaşlar birleştirip devam edeceğiz ama örneğimiz gidiş ve geliş yönlü yapılıyor. Yani kelebeklerimiz düz yön, şu aradaki çubuklarımız ters yön. Aynı kolu da aynı o şekilde yapacağımız için buraya yavaş göstereceğim arkadaşlar. Birleştirmesini 3 tane trabzanı yaptım. Tığıma doluyorum. 3 zincir çektiğimiz ilk trabzanın tepesine birleştiriyorum. 1 2 kere de geri geldim. Bakın tekrar göstereyim. Tığıma doladım. Zincir çekmedim burada. Tığa doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine battım. İlmeği aldım. 3 tane ilmeğimiz var. Önce ikisini, daha sonra da ikisini. Bu arayı böyle bir birleştirme yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu arada yine kelebeklerimiz olacak. Tek sıra halinde kol bitene kadar burası kelebek şeklinde gidecek. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi 1 2 pardon. Direkt hiç zincir çekmeden şuradaki kelebeğin ortasına girdim. 3 tane daha trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir devam ediyorum. Bu şekilde son noktaya kadar gelelim. Çubuklarımızı da yaparak sıranın sonuna geldik. Şimdi hiç zincir çekmeden şu ilk yaptığımız 3 tane trabzanın boşluğuna giriyorum.
3 tane trabzan yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. İlk trabzanın tepe noktasına giriyorum. 2 seferde geri geldim. Bakın tığıma doluyorum. İlk trabzanın tepesine girdim. 1 2 kere de geri geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Tekrar buraya 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. Şimdi kelebek sırasındayız. Yine boşluğa girdim. Son boşluğa kelebeğimi yaptım. Ve bakın ilk 3 tane ile başlamıştık. Aynı noktaya giriyorum. Oraya da 3 tane trabzanı yapıyorum. Şimdi tığıma doluyorum. İlk trabzanın tepesine girdim. 2 kere de geri geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yine 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. Şimdi çubuk sırasındayız. İlk sırada zincir çekmeden başlamıştık. Bu sırada 3 zincir çekerek başlıyoruz. Aslında hırkanın ön kısmında yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. Son noktaya kadar tamamlayalım. Sıranın sonunda 3 tane zinciri çektim. İlk yaptığım boşluğa giriyorum. Tığıma doluyorum. İlk trabzanın tepesine girdim. 2 kere de geri geldim. Bakın şu tam kolun altında şöyle dikiş yerinde diyelim, daha doğrusu böyle bir kelebekli sıramız çıkıyor. Tekrar 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Önce 3 tane trabzanı yapıyorum. Şimdi kelebek sırasındayız. Hemen ilk boşluğa girdim ve kelebeğimi tamamladım. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Ve şuradaki yarım kelebeğimi tamamlayarak sıramı bitirmiş oluyorum. Tığıma doluyorum ve ilk trabzanın tepesine girdim. 2 kere de geri geldim. Bir, iki, üç zincir çekip geri dönüyorum.
Yine ilk başlarken hep 3 tane trabzanla başlıyorum. Daha sonra aynı ön tarafta yaptığımız gibi bakın hiç zincir çekmeden çubuk sırasındayım. Şu arada zincir çekmeden hemen bu araya gireceğim. Çubuğumu yapacağım. Bir sıra kelebek yapacağım. Daha sonra zincirle çubuklarımı. Bu şekilde kol boyunu istediğimiz kadar dediğim gibi ben kapri kol yapacağım. Çok uzun yapmayacağım ama siz daha uzatabilirsiniz. Kol böyle devam edecek arkadaşlar. Şuradan bir giyerek göstereyim. Bakın burası kolun alt kısmı. Bu şekilde örneğimize aynen devam ediyoruz. Şu kol altımız arkadaşlar, şurası ilk başladığımız kelebek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. sırada kelebek olarak bitti. Daha sonra 1 2 3 sıra daha yaptım ve oyayı yapıp bitirdim. Şöyle göstereyim en güzeli. Şurası da kol altını bulayım. Santim olarak da vereyim kol altından sonra. Dediğim gibi ben yani şu kolu şuralarda kalıyor. Yani çok uzatmadım. İstiyorsanız uzun da yapabilirsiniz. ...32 santim kadar ördüm. Ve hırkamız bitmiş oldu. Şimdi bunu hafiften arka ters tarafından biraz ütü istiyor arkadaşlar. Hafiften ütüleyeceğiz. Ve hırkamız bitmiş olacak. Şöyle göstereyim. Şurası etek ucumuz. Ekrana sığmadığı için arkadaşlar şöyle parça parça göstereceğim. Önümüz kapanmıyor arkadaşlar. Önümüz şu şekilde. Yani düğmeli olmadığı için hafif açık olacak ön kısmımız şöyle. Şurası da V yakamız. Bakın şu iki tane yan yana olan yerle diğer iki tane yan yana olan yer tam birleşim noktası. Şu şekilde. Arkadaşlar ip olarak 8. ipten yani şuralarda ipim 7 tane ipim bitti. 8. ipten çok az şu oya kısmına kullandım. Etek boyunu hırkanın bir iki sıra daha düşük yani 4 sıra yapmanız gerekiyor. 4 sıra daha düşük yaparsanız 7 tane ipten bu yazlık hırkamız çıkar. Veya biraz daha uzun yapın, en azından 8. ipi de kullanmış olursunuz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.